İran rapi dinlemek ister misiniz? Yez şehri çok ilginç bir şehir. Sizi ara sokaklarına götüreceğim. Buradaki insanlarla tanışacağız. Baba! Belki sokakta bir sürü farklı manzaralara şahit olacağız. Burası Zerdüşt dinin başkenti. İşte tam olarak arkamda gördüğünüz yer ölü bedenlerin bırakılıp kuşlara yem edildiği nokta. Günaydın arkadaşlar. Şu anda İran'ın Yez diye bir şehrinde uyandım. Şimdi Yez böyle çölün ortasında İran'da kahverengi bir şehir diyebilirim. Yaklaşık 4 yıl önce buraya gelmiştim ben. Otostopla İran'ı geziyordum o zamanlar. Ve Marjan beni bu evde ve bu odada ağırlamıştı. Şimdi yaklaşık 4 yıl sonra tekrardan buraya gelip aynı yerde, aynı odada kaldım. Beraber şimdi kahvaltı yaptık, bayağı sohbet ettik 4 yıl sonradan. Neler değişti hayatımızda, ne oldu falan diye. Benim için çok ilginç çünkü eskiden tanıştığım arkadaşlarımı tekrar görüyor olmak beni çok garip hissettirdi. Bugün çok güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Çünkü Yez şehri çok ilginç bir şehir. Sizi ara sokaklarına götüreceğim. Buradaki insanlarla tanışacağız. Belki sokakta bir sürü farklı manzaralara şahit olacağız. Burası Zerdüşt dinin başkenti. Sonra akşamüstü de Zerdüşt dininin ritüellerinden birisinin yapıldığı bir yer var. Oraya götüreceğim sizi. İlginç bir gün olacaktır. Neyse hadi gelin dışarı çıkalım. Yapacak çok işimiz var. Şimdi arabaya bindik Mercan'la beraber. Mercan beni böyle şehrin merkezinde bir yere bırakacak. You wanna say hello? Hello. Böyle eski şehir gibi bir yer var şehirde. Ben orayı çok sevmiştim geldiğimde. Oraya bırakacak. Kendisinin 2 saatlik bir işi var. Sonra tekrardan buluşacağız. Şu anda yeni şehir kısmındayız. Eskişehir Old Town'a gittiğimizde de o farkı göreceksiniz. Onu göstermek istedim size arabayla giderken. O eski şehrin oraya geldik. Bana böyle bir küçük bir rota çizdi. Hangi sokaklardan, hangi mahallelerden geçersem daha güzel olur diye. Kendisi burayı o kadar iyi biliyor ki. Şimdi beni bir noktaya bırakacak. Oradan sonra konuşuruz zaten. Şimdi ayrıldım Marjan'dan. Şimdi Marjan'ın hikayesini anlatayım size. Marjan, ben 4 yıl önce buraya geldiğimde Old Town'a dair bir fotoğraf kitabı çıkaracaktı. Ondan bahsediyordu bana. Kitabı çıkarmış. Hatta bayağı bir satmış Kanada'da falan. Marjan'ın hikayesi şöyle. Babası iş adamı. İran'da saygın bir iş adamı. Kendini geliştirmiş, eğitimli bir iş adamı. Aynı zamanda çocukları da öyle. Marjan da Kanada'da büyümüş. Orada eğitim almış. İngilizcesi o yüzden çok iyi. Marjan şimdi de Zerdüştlük dinine dair bir araştırma yapıyor. Aylar süren bir araştırması var. Onların komünitesine girip onlarla beraber bir sürü çalışmalar yapıyor. İlginç bir din çünkü hani bu kadar yakınımızda olan bir ve neredeyse ölmek üzere olan bir din. Yaklaşık 25 bin inananı var hala o dinin. Onu bence tanımamız gerekiyor. Buralar, bütün sokaklar böyle. Hani Counter Strike'da Dusk diye bölüm vardı ya. Aynı onun gerçek hali abi. Dusk'a hoş geldiniz yani. Yani burası acayip bir yer. Baksanıza yürürken karşısına birden şöyle bir şey çıkabiliyor. Burası öyle bir labirent ki devasa duvarların arkasında yükselen evlerin oluşturduğu bir yer. İnsanlar hala evlerde yaşıyor. Çölün nasıl bir mimariye dönüştüğünü, yaşam nasıl olur onu görüyorsunuz. Aynı zamanda mesela şurada bir mahzen gibi böyle devasa bir şey var. Şehrin her yerinden bir şeyler çıkıyor ve yani nereye gittiğinizi çok kestiremiyorsunuz. Sadece haritayı takip ediyorum ben kaybolmamak için. Nereye girip çıktığını bilmiyorsun. Tam benlik bir yer yani kısacası. Şimdi böyle pasaj gibi bir yerden yürüyorum. İçeride Türkçe müzik çalıyor. This is Türkçe, Turkish music that I listen. I'm Turkish. Bye bye. Türkçe müziği duyunca bir selam vereyim dedim. Aa, Türkçe müziği Farsça yapmışlar ya. Şimdi anladım ha. Türkçe zannettim ilk başta ama çevirmişler.
Bu arkamda gördüğünüz yer Mescid-i Cuma. İran'ın en seçkin yapılarından birisi olarak gözüküyor. Yaklaşık 14. yüzyılda falan yapılmış. Çinilerle yapılmış ve masmavi bir çini kullanılmış. Hala ibadete açık olan bir yer. Şimdi bayağı bir ara sokaklarda gezdikten sonra yoruldum, malum hastayım. Bir kafeye oturayım dedim. Şimdi böyle rooftop, böyle her yeri yukarıdan gören bir kafeye oturdum. Hazır buraya gelmişken de bir Yezdi kafe içeyim dedim. Şimdi buranın kahvesini merak ettim. Selam. Ha? Do you speak English? Yeah. Okay. Can you take photograph? Fotoğraf? Okay. I will take. Sorry. That's okay. Which side? This side? Yeah. Yes, please. Do you want to take selfie with us? Huh? You from? İran. İran. Teşekkür ederim. Rica ederim. Türkçe biliyor musun? Biraz. Biraz. This photo do you want? Yeah, please? you can send me Yeah. to maybe airdrop. Yes, you are my phone. Yeah. Ve şimdi Yes kafemde geldi. Kahvenin yanında da nabat getirdiler. Normalde çaylar atılıyoruz zannediyordum sadece ama kahvelere de koyuluyormuş. Şöyle koyacağım. Şimdi üşüdüğümü gördü. Hastayım ya. Evet, dedi ki sana bir blanket getireyim dedi kafenin çalışan kızı. Ben de getir bakayım, ne getireceksin dedim. Böyle bildiğim battaniye getirdi bana. Bir fotoğraf çekeyim hatta, kendime de anı kalsın burada. Gayet güzelmiş. Bir şeye benzetiyorum bunu ama çok hafif. Türk kahvesi gibi ağır değil. Filtre kahve gibi de değil. Ama böyle içinde pütür pütür bir şeyler var. Zaten bu da bayağı bir tat veriyor. Şeker tadından ziyade kendi tadı falan da var. Aromatik bir tat. Güzel, değişik. Çöl kahvesi. Tabii ki burada yetişmiyor ama sonuçta buranın kültürüyle demleniyor. Kahve dediğin şey demlenme çeşididir. Working here and take Tamam, some biraz pictures. yürüyelim o zaman. Sonra ben arkadaşımla giderim. Okay. Hadi gidelim o zaman. Şimdi kafeden çıktık. Bu arada benim kahvemi ödemek istediler sağ olsunlar. Ben de teşekkür etmek istedim. What is your names? Nazanin. I'm Nazanin. Nazanin. Solale. Solele. Faize. Faize. Şimdi onlarla birazcık sokaklarda yürüyelim dedim. Bana bir yerleri göstermek istiyorlarmış. Ben de dedim hadi gidelim yürüyelim. Şimdi bir tane de bir yer var dedi. Adını tam anlamadım ama oraya doğru yürüyoruz bakalım. Ben de İran'da böyle arkadaş yapmış oldum. Arkadaş doğru mu? Dost, arkadaş. Ya. Ay, evet. Daş. Hacı. Yes. Okay. Hacı. Ana sokaklarda şimdi biraz da onlarla gezelim bakalım. Neler göreceğiz. İşte bu durumda aslında biraz İran'a bakış açınızı değiştirecek bir durum. Hani bu çok muhtemel olabiliyor. O yüzden hani bunu da görün istedim. O yüzden birazcık onlarla gitmek istedim açıkçası. Şimdi de arabalarıyla yakınlarda bir yer varmış. Otel gibi. Bir çay mı içeceğiz orada. Oraya gidiyoruz. Why all Iranian using Peugeot? Diyorum ki niye herkeste Peugeot var? Bütün arabalar Peugeot çünkü ucuz ve iyi araba diyor. She's Nush Aferin. Muş aferi. Nuş. Nush Aferin. Nuş aferiymiş bu çalan müzik. Çok ilginç ortam değil mi ya? Ama iyi oldu yani. Size anlattığım şeyin tam olarak karşılığını görmüş oldunuz. Biraz Türkçe müziklere benzemiyor mu? Azeri müziklere falan بچه benziyor. آفتاب لبه مومه میخوام تمام کوچه رو چراغونی کن جای من هزار تا قربونی کن کجا میری لباشو گاز میگیره یواشه ندا میگه بابام بابا بابام بابا دختر حاجی الماس چپ و راست بام بابام دختر حاجی الماس Şimdi bu kaldıkları yer çok güzelmiş. Mutlaka videoyu çekmeyi dedi. Ben de açtım kamerayı. Burası da o kaldıkları bayağı büyük bir otel. Tarihi binaya otel yapmışlar ya da direkt otel olarak inşa etmişler. Anlamadım ama bayağı büyük bir yermiş. What was the beautiful in Yazd? خشک Haşok. 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 Çok güzel demekmiş, hoş demekmiş. Haşok. How are you? حالت چطوره؟ Halo çötöre nasılsın demek. I'm good. خوبم Hubem merci. Memnun. Onlara şimdi birazcık bana Farsça öğretin dedim de. If the police see you without this, what happen? Wow. Eğer başörtüsüz görürse polis diyor, arabayı durdurur, para ödemek zorundasın, ceza keser ve arabayı altından alır diyor. But we love hijab. What is his job?
Ha, okey. Başörtüyü seviyoruz biz diyor da. Şimdi de Water Museum diye, su müzesi diye bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Dedi ki giderken de sana İran rapi açacağım dedi. İran rapi dinlemek ister misiniz? پلنگن سیخ میخنر نمیخواد اینا خیلی پلنگن اینا خیلی پلنگن اینا خیلی پلنگن سیخ میخنر نمیخواد پلنگ 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 من عاشق پلنگم Palek şey demekmiş, sahte böyle plastik her yeri estetikli olan kadına palek kız diyorlarmış. O bahsettikleri su müzesinin önüne geldik, açıkmış. Bakalım içeride ne var, hiçbir fikrim yok. Gidelim dediler, ben hadi gidelim dedim. Zaten zamanım var, marjan gelene kadar. Müzeye girdik şimdi. Bu arada yine ödettirmedi. O kadar ısrar ediyorum ben ödeyeceğim diye. Ödettirmediler. 200.000 riyal girişi var. Yaklaşık 1,5 dolar falan. Ama yine zorla. Dedim tarif mi yapıyorsunuz? Yok diyor, ödeyeceğiz. Bu ne? What is this? Make a wish and He. Dilek dileme havuzuymuş. Şimdi dediler ki bu dilek havuzunda sen de at. Böyle yarım tümen gibi bir şey verdiler. I know. Okay. Şimdi dilek like this. yeah. Tamam. Okay. Buranın şimdi ne olduğunu anladım. Şimdi çölün ortasında bir şehir olunca su çok önemli bir olay. Su sistemi nasıl yaptıklarını anlattıkları bir müze yapmışlar. İşte dağlardan suyu nasıl getirdiler, hangi aletleri kullandılar ve o dönemde bunlar nasıl yaptılar, çeşmeler nasıl, işte su nasıl burada depolanıyor falan onu anlatmışlar. Şimdi şehir tarafına geldim. Arka planımda neler var neler yok onları görün istiyorum. Çünkü direkt böyle kamera insanların yüzüne tuttuğum zaman hem ayıp oluyor hem de doğru bir hareket değil. Ama yine bu şekilde hem ben size bir şeyler anlatırım hem de etrafı görürsünüz istiyorum. Şimdi burada ilginç bir durum var İran'da. Kıyafet İran'da pahalı. Eğer mesela Çin malı veya İran malı alacaklarsa onlar çok ucuz. Ama eğer kaliteli bir şey almak istiyorlarsa Türk malı satıyorlarmış. Ve eğer bir kıyafet Türkiye'den gelmişse ona kaliteli diyorlarmış. Hatta bir şeyi kaliteli olarak söylemek için Türk malı diye hitap ediyorlarmış. Bu beni mutlu etti. Yani bazı konularda böyle öne çıkıyor olmak, özellikle komşu ülkelerde hani iyi kaliteli iş yapıyorlar anlamı taşımak gayet sevindirici. Buralar böyle insanların lokal alışverişler yaptı. İlginç yerler, dükkanlar. İlginç yerlerde ki şöyle bir şey gördüm, o yüzden ilginç dedim. Bu hani yemek videosunu anlatmıştım ya size, çayın içerisine attıkları. Adını yine unuttum ya. Bir sürü şeyin ismini unutuyorum. Bu beni üzüyor. Onun böyle kilo haliyle satıyorlar. Çünkü insanlar evlerinde de kullanıyor. Çayların içine attığı zaman mesela şeker ihtiyacını gidermiyor. Hem de değişik faydalı şeyleri var. İşte mideye iyi geliyor falan filan diye söylüyorlar. Aktar mesela sağ tarafımda. Teyzeler alışveriş yapıyor. Bu arkamdaki camide Emir Çakmak Camii diye geçiyor. Yaklaşık 15. yüzyılda Timur döneminde yaptırmış ve şehrin valisi yaptırmış tabii burayı. Ama 18. yüzyılda falan bayağı değişim görmüş. Şu arkadaki oyuklu yerlerden güneş batarken, güneş ışığı geçtiği zaman inanılmaz bir görsel şölen oluşturuyormuş. Buranın yine önemli yapılarından bir tanesi. Bu aynı zamanda kervansaray, etrafında alışveriş yapılacak yerler falan var. İçerisinde hamamı, işte çeşmesi olan bir yer. Şimdi de böyle bir dükkana girdim. Abiye selam verdim. Kıymeti nedir bunun? Bahtiyar. Çok değişik bir ortam var abi. Kıymeti nedir bunun? Bu da Tebriz'in mi? Şöyle yakından göstereyim. 5 milyon. 8 milyon. Ha bak onları anladık şimdi. Hem halı satıyor hem antika satıyor. Bir yandan da Kur'an dinliyor. Sağ olasın. Amcanın çok acayip mistik bir hali vardı da bir selam vereyim istedim. Ne yapıyorsun diyeyim istedim. Amca da sağ olsun bayağı sıcak karşıladı beni. Bahtiyar halılar satıyorum ben diyor. Kıymeti var onların diyor. Değişik ortamlar değil mi? Yani her yerden bir şeyler çıkıyor. Baksana yukarıdan da hem havalandırma için hem de ışık girmesi için böyle sistemler yapmışlar. Yürüyordum kenarlarında, amcanın ne yaptığını izleyeyim dedim. Kendisi gel çek bir şey olmaz dedi. Ya hiçbir şey sormadım ha, kamera bile göstermedim. Gel çek diyor, güzel olur diyor. Çok tatlılar ya.
Bu arada sadece yaşayan evler değil, terk edilmiş evler de bir sürü. Mesela şu anda kerpiçten yapılmış bir evin içerisindeyim. Tek oda bir ev burası. Burası muhtemelen ateş yaktıkları mutfak kısmı gibi gözüküyor. Bu da işte bu bütün gördüğünüz evlerin ham maddesi. İşte bu kerpiçten yapılıyor bu evler. Arkamda gördüğünüz evlerin üzerindeki kule gibi olan şeyler aslında evin kliması diye geçiyor. Rüzgar kuleleri diyebiliriz. Çünkü çöl iklimi olduğu için burası çok sıcak oluyor. Dolayısıyla serin hava gerekiyor. Yani klima olmayınca bundan 5 bin önce ne yapacaksın? Tabii ki rüzgarı soğutman gerekiyor. Bu kuleler o işe yarıyor. Gelen rüzgarı evin en tabanına indirip soğutup tekrar başka bir kuleden çıkmasını sağlayan sistemler. Bu şehre ismini veren şey olmuş, rüzgar kuleleri. Buna Baktir diyorlarmış. O yüzden şehrin lakabı da Baktirler şehri olmuş bu kuleler sayesinde. Yaklaşık 3-4 saat sonra tekrardan selamlar. Ben eve geldim şimdi, birazcık dinlendim. Hoppa. Şimdi Marcan da geldi eve. Evde buluştuk. Güzel bir öğle yemeği yedik beraber. Şimdi de beraber gün batımında Zerdüştlük dininin ritüellerinden birisinin yapıldığı bir yere gideceğiz. İşte bu kitap. Ben Mercan'la ilk tanıştığım zaman bu kitabı yaptığından, yazdığından bahsediyordu. Araştırıyordu ve fotoğraf çekiyordu dönem. Şimdi ilk defa elime kitabını aldım. Benim için çok mutluluk verici bir şey. Şimdi içini açacağım, merak ediyorum. İlk defa göreceğim. Şimdi şehirden yaklaşık 3-4 dakika uzaklıkta bir noktaya geldik. Bu Zerdüştlük dininin ritüellerinden birisi olan birisi öldüğü zaman onu gömmüyorlar. Onu böyle şu arkamda gördüğünüz tepe gibi bir şey var, kale gibi. Oraya götürüp bırakıyorlar ve akbabalar onları yiyor. Bu daha önceden yapılan bir ritüel. Şu anda olmuyor orada ama onun yapıldığı yeri göreceğiz şimdi. Bu belgesellerde falan gördüğümüz o olay tam olarak burada yapılıyor. İran'ın Yes şehrinin hemen yakınlarında. Zoroastrians. Enters here, right? Şimdi de bu arkamda gördüğünüz şeyler, bina gibi şeyler. Burada da var mesela. Bir sürü var. Bunlar neymiş biliyor musun? Önceden kullanılan dini törenlerin yapıldığı bir yer burası. Çok ilginç bir yer. Şimdi şöyle bir özelliği var. Bu arkamda gördüğünüz binalar var ya, terk edilmiş kerpiçler. Önceden yaklaşık 200 saat yürüdükten sonra varılan bir yer burası. Bir insan öldükten sonra eşek sırtında ölü beden taşınıyor ve buradaki zirveye çıkartılıyor. Ailenin oraya çıkması yasak. O yüzden aileler o kadar uzak yoldan geldikten sonra bunun gibi yerlerde dinleniyorlar. Burada da her ailenin kendine özel kerpiç evleri varmış. İşte o ritüeller için geldikleri zaman ritüeli gerçekleştirmek adına dinlendikleri evler buralar. Şimdi oraya çıktıktan sonra da sadece bir kişi oraya çıkabiliyor eşekle beraber. Onu oraya açıkta bir yere bırakıyorlar. Kuşların ve akbabaların gelmesini bekliyorlar. Bedeni bu şekilde işte Zerdüştlük dinine göre onların inancında Ahura Mazda adında bir tanrılarının huzuruna çıkıp orada sorgulanacaklarına inanıyorlar. Zerdüştlük dininden de bahsedecek olursak birazcık yaklaşık 3000 yıllık geçmişi olan ilk tek tanrılı din olarak geçiyor Zerdüştlük dini. İslam orduları İran'a geldikten sonra bu Zerdüştlerin büyük bir çoğunu Hindistan'a taşınıyor. Hindistan'a kaçıyorlar. Orada yaşıyorlar. Şu anda da İran'da yaklaşık 30 bin inanan olan bir din. Marjan da şu anda bu dinin araştırmasını yapıyor. Bunun hakkında da ileride bir kitap çıkaracak. Ve fotoğraflarını çekiyor ya komitenin içine katılıyor. Onlarla beraber vakit geçiriyor. Belki ben bir dahaki geldiğimde daha çok derinine inip bu Zerdüştlük dinini araştırıp sizle paylaşıyor olurum. Çünkü çok ilginç bir din. İran'da İslam inancı olmasına rağmen, koyu bir İslam kültürü olmasına rağmen Zerdüşt dinini İran'ın öz dinlerinden kabul ediyorlar. O yüzden büyük bir saygıları var Zerdüştler. Zerdüştlük dininin kuruluşu da Zerdüşt diye bir adamla oluyor. Bu da gönderilen Kur'an'da yazan peygamberden bir tanesi olarak geçiyor zaten. İki tepe var. İkisi de aynı amaçla yapılmış. Bu Ahura Mazda iyiliğin temsili ediyor. Bir de kötülüğü temsil eden bir tanrıları var. O da Ahriman. Zerdüştlük dinine göre de herkes Ahura Mazda'nın yanında olup kötülükle savaşmak durumunda kalıyor. Dinin temeli buna dayanıyor yani. Zaten iyilikle kötülüğün savaşı anlamına geliyor Zerdüştlük dininin temeli. İyilik şartlarını tamamlamanın, yani iyilik safına geçmenin de bazı şartları var. Mesela burada notlar almıştım. Düşünce ve söz davranışta saflık, temizlik, merhamet, hayvanlara şefkat, yararlı iş görmek ve imkanı olmayanlara yardım etmek. Bu iyiliğin safına geçişin şartları. İslam'da olduğu gibi nasıl İslam'da ölümden sonra bir sorguya çekilme inancı varsa Zerdüştlük dininde de var. O yüzden benzerlikler gösteren bir din. İran'da kurulduğu için zaten şu anda bu topraklarda bunları söyleyebiliyoruz. Ama birçok çoğunluğu Hindistan ve ABD topraklarında yaşıyor dini inananları. İyice yükseldim. Güneş de batmak üzere. Marjan üst tarafa çıktı bile. Bu arada Marjan küçüklüğünde ben hatırlıyorum diyor. Daha 15 yıllık geçmişte hala kullanılan bir yer olduğu için küçükken ben hatırlıyorum buralarda böyle ritüeller yapılıyordu diyor. Şimdi Zerdüştlük dininin simgesi ateş. Nedeni de tanrıların temsil ettiği düşünülüyor ateş. Aslında ateş onların tanrısı değil. Bu yanlış anlaşılan bir durummuş. Hatta burada sönmeyen ateşin olduğu bir tane böyle müze gibi bir yer var. Ben ilk geldiğim zaman oraya gitmiştim.
İşte tam olarak arkamda gördüğünüz yer ölü bedenlerin bırakılıp kuşlara yem edildiği nokta. Şu an neden yapılmıyormuş bu? Çünkü şehir çok yakın olduğu zaman hijyenik nedenlerden dolayı hastalık yayabileceği düşünülüp şehir buna izin vermemiş, yönetim buna izin vermemiş. O yüzden şimdi gömmeye başlamışlar daha hijyenik olacağı için. Yakında da mezarlık gibi bir yer var, oraya gömüyorlarmış. Muhtemelen bir sürü insanın parçalarını bulabileceğiniz bir yer. Şurada bir tane kemik görüyorum, bilmiyorum görüyor musunuz ama şurada bak. Yanlış bir bilgi vermişim. Bedenleri buraya koymuyorlarmış. Etraftaki yerlere diziyorlarmış. Böylelikle hem bir sürü insan koyabiliyorlarmış. Hem de kuşlar onların etlerini ve bütün organik şeylerini yedikten sonra sadece kemikleri şunun içine koyuyorlarmış. En sonunda da onların o dönemde kullandığı, şimdi kimyasal diye adlandıracağım ama kimyasal değil tabii ki. Üzerine bir şey, kemiklerin üzerine bir şey götürüp erimesi sağlanıyormuş. Ama hala kemik parçalarını görebildiğimiz bir yer burası. Ve sessizlik kulelerinden de döndük. Zerdüştlük dininde böyle bir din işte. İlginç bir deneyim oldu. Dünyanın farklı yerlerinde insanların ölüme nasıl baktığını görmek farklı oldu benim için. Şimdi bu videoya burada son verelim istiyorum. Kapatalım. Ben de gidip dinleneceğim zaten. Hastalığım biraz daha iyi oldu bugün. Bu arada ilginç bir bilgi daha vereyim. İran'da şu anda yıl 1398 yılında, yani yaklaşık 500 yıl falan var aramızda. Çünkü biz miladi takip ediyoruz. Onlar unuttum takvimidir ama farklı bir takvim takip ediyorlar. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.